Gidip geliyor. Tırlar keyifli oluyor da. Şey Diğerleri muhabbeti çekilmiyorlar. Ama Türkiye'de kamyonlara şey yapmam. Fransa'da da otostop yapmam kamyonlara. Hele kız arkadaşım var denirse mantalite farklı. Uluslararası olursa şeyi açık. Mantaliteleri açık. Uluslararası tırcılar. Ama yerli ise ya Fransa'da da kız arkadaş el kaldırdı, adam bir hareket çekti, burada buldu. Yani bak sana dedim yapma dedim tırlara. Tır mantalitesi, kamyon mantalitesi farklı yani. Ama uluslararası çalışanlar şey değil, rahat, daha açık görüşlü. Bu çok keyifli yolculuklar yaptı. Hala isimlerini İsmet abi hala hatırlıyorum. 76 yılında. Böyle hani böyle seni çok etkileyen yolculuk veya ülke bir şey hani çok keyifli. Ya en çok etkileyen tabii ilk yaptığın yolculuklar oluyor yani. İlk Avrupa'yı görüşün oluyor. Yani Tayland'da Uzak Doğu'da ilk gördüğüm heyecan aynı heyecan değil. Tamamen farklı bir kültürün içine. Evet, Asya kültürüyle Avrupa kültürü çok farklı. Her şey ilgini çekiyor. Çocuk gibi oluyorsun yani. Tapınağa giriyorsun, oraya giriyorsun, buraya giriyorsun. Şimdi bak aynı şey değil. Şimdi daha keyif tarafındayım. Şurayı göreyim, burayı göreyim şeyi yok. Şimdi buradan Siem Reap'ten diyelim başka bir şehre gittim, Kamboçya'da falan. Güzel bir oda bulacağım kendime. İşte sabah bir kahvaltı, gene şöyle bir yürüyüş, köylere falan. Ondan sonra akşam gene 2 bira falan. Keyif, sakin. Şey değil yani. Ama eskiden öyle değil. Eskiden nerede şey var, gideyim. Nerede heyecan var oluyor. Yani Fransa'ya ilk gittiğimde tanıştığım aile, yani 13 sene sonra diyebiliyorsam ben dedim gidiyorum Türkiye'ye, ne zaman gelirim bilmiyorum dedim. Kadın şey dedi, Sabri dedi, seni ilk gördüğümüzde dedi, ilk tanıştığımızda dedi, her şeye saldırıyordun dedi Fransa'da dedi. Nerede ne var her yere gidiyordun dedi. Senin artık dedi Fransa'dan alacak bir şeyin kalmadı dedi. Tabii gidersin dedi. Yani, burası da öyleydi ilk geldiğimde her şeye saldırıyordum. Şimdi sakin geziyorum. Ben de abi aynı. Geçen şeye gittim, Georgetown'a, Penang'a. Daha önce gittiğimde abi bir saniye unutulmazdı. Abi şimdi hostelde yatıyorum, çıkıyorum dışarı, 200 tane turluyorum, geziyorum, geri hostele gelip yatıyorum. Ondan sonra da Face'ten diyorlar şuraya niye gitmiyorum? Buraya niye? Ben gittim zaten. ben kendim geziyorum, güzel şeyleri de paylaşıyorum. Bitti. Bir misyonum yok yani. Ben gideyim de size bir program yapayım. Sizi bilgilendireyim, kültürünü tanıtayım. Zaten Google'dan bakıyorsun bazı şeyler oradan yazıyorsun yani 3 günde oranın kültürünü öğrenecek halin yok ki. Sen de aç Google'da yazdığım yere şey yap. Yani biraz şey göster, çaba göster yani. Abi bana Malezya'nın başkenti soran bile oluyordu yani. Oranın başkenti nere diyor. Bak şeyde binlerce insan olduğu için böyle şey daha çok çıkıyor içinden biliyor musun? Evet. Eskiden 300-500 kişi vardı. Herkes hemen hemen hepsiyle muhakkak bir sohbetim bir şey var. Tanıyorlar benim nasıl espri anlayışımı biliyorlar. Yani başka birine çok saçma gelen espri beni tanıyanlar biliyor. Bu Sabri'nin esprisi diyor. Benim yeğen kız yeğen bile 9 yaşında dayımın esprisi diyordu. Beni tanıyorlar yani. Dağcı yürüyüşlerine katıldığım arkadaşlar var, şeyler var. Hepsinde bir tanışıklığım var. Onun için benim yaptığım esprileri bir çok kişi de ya o kadar stresin içinde insanlar. Ben şimdi burada yaşadığım kötü bir şey bile paylaşmak istemiyorum. Evet. Yani çok kötü bir şey de yaşamıyorum daha ayrı da. Yani güzel şeyleri paylaşayım, biraz eğlenceli paylaşayım. İnsanlar da baktığı zaman biraz o şeyliğin içinden biz kaçabiliyoruz. Çoğu kaçmak istiyor, kaçamıyor yani. Evet, çok kişi de sağ olsun keyif alıyorlar. Ne kadar çok teşekkür edemem. Binlerce insanın içinden bir tanesinin çıkmasını da benim normal karşılamam lazım. Yani normal karşılamam derken parantez içinde arkadaşlar çıkarmak lazım, çıkarmam gerekiyor da normali o. Yani kızmamam lazım. Bunlar çıkabilir ama elemem de lazım. Evet, çünkü bu adam ikinci defa, bu kadın bu adam ikinci defa yapar, üçüncü defa yapar. Ben insanlara keyif verici bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama birisi benim keyfimi bozuyorsa kusura bakmasın, mazon muyum yani? Niye keyfimi bozdurayım ki? Öyle değil mi? Doğru abi. Hemen bay bay diyorsun. Hiç şey bile, haber bile vermiyor. Hem de şeyi de öğrendim, hiçbir şekilde erişemeyecek. Eskiden bilmiyordum, ona bir bakıyorum hala bir yerlerden giriyor. Ben diyorum bu nasıl oluyor, bu nasıl buluyor beni diyorum. Sonra erişim engelleme hikayesi varmış, onu öğrendim ve ben komple erişimi engelliyorum. İlk geldiğimde, kaçıncı geldim? Phnom Penh'de
o Rus pazarının olduğu yerler ucuz. Aha, evet. Yani 4 dolara falan. O gün yer yoktu. Lüks bir oda. 2 yataklı, biri büyük, biri küçük, klimalı, bilmem ne televizyonlu. 7 euro. 7 dolar. Dedim yarın 4 dolar ama söz dedim yarın 4 dolarlı tamam dedi söz yarın boşalacaktı. İyi dedim bir gece de böyle olsun 3 dolar için o saatte. Onu paylaştım. Çok oldu bu tabii o zaman azdı. Birisi ya dedi niye yalan söylüyorsunuz böyle ucuz şeyler var diye. Dedim ya sen nereden çıktın arkadaş ben seni tanımıyorum. Sonra bir aradım turcuymuş bu. Onlar işte ben de öyle oldu. 10 dolarla geziyorum diyorum. Çıktı biri ya üçkağıtçı mısın kardeşim? Nereye 10 dolarla geziyorsun dedi. Aslında adamın bir Facebook sayfalarına falan girdim ki turcu, rehber. Ya aslında kibarca sorsa ya çok affedersin ama yani bana biraz geldi 10 dolarla nasıl geziyorsunuz da anlatırsın değilsin vaktin varsa. Yoksa öbür türlü yaptım mı yani sana demek istiyorsun sahtekarsın diyor. Sen kimsin? Arkadaşım değilsin bilmem neyim. Ben arkadaşlarıma paylaşıyorum onu. Beni tanıyanlara paylaşıyorum yani. O arkadaşlardan biri bana sorarsa üslubuyla sorar. Üslubuyla sormasa bile bilirim ben onun karakterini, huyunu. Derim bunun hitap ediş şekli de böyle diye kabullenirim yani. Ama hiç tanımadığım biri kalkıp sorduğu zaman. Sen Nepal'de gittin mi abi? Çok oldu. 15 gün falan kaldı. Ne zaman? 2013'lerde, 10'larda falan. Depremden önce mi? Sonra Depremden çok önce. Çok önce gittim. Depremden sonra çünkü dağılmış. Öyle Nepal abi. Çok kötü durumda. Öyle değil mi? Orada da epey yürümüştüm ben. Şimdi gitmişim böyle bir girdim köylere böyle dağlık sağ. En sonunda ana yola çıktım, asfalt yola. Heyecanlanıyorum, başıma kötü bir şey gelmedi de insan ne de olsa heyecanlanıyor yani. Aklına kötü şeyler getirmemen gerekiyor ayrı konuda. Sonra da bir geldim dedim artık buradan ben geri arabayla gidiyorum. Bir sordum, fiyat pahalı geldi. Meğer ben çaprazlamasına gittiğim için öbür gelen yol diyelim 40 kilometre 50 kilometre ileri düşmüşüm ben. Sonra otostop yaptım. Bir kamyon aldım. Kamyonun kadını. Dedim bak para yok falan. Tamam dedi. Bindim kasaya geldim. İnişte para istedi. Ya dedim daha önceden anlaştık dedim ya para yok dedim. Tamam dedim de. Ha dedim hoşça kal dedim. Yürüdüm gittim yani değil. Güvenliydi bilmiyorum. Tanjung diye bir yerdi yani. Abi yok Nepal hala güvenli de yani yani toz toprak olmuş artık yani Katmandu falan. Hatta hippilerin bir toplanma yeri var. Nasıl İstanbul'da bir yeri var hippilerin. Evet. Katmandu'da da bir yeri var. 3 kavmini diyorlardı. Biri Katmandu, biri Kuta, biri bilmem ne. Evet. Aynen. Katmandu'da bir yer var. Pastane. Galiba. Pastane. Çok güzel. Ben oraya da gittim. İlk hippiler keşfediyormuş zaten ilk işte. Daha Avrupa'dan geliyorlar. Ben tanıştım o insanlarla 89'da falan. Kamyon mesela, çadırlar, her şey var kamyonda. Sonra da Baba Camping miydi, bilmem ne camping, orada kaldım. Onlar da orada kaldılar. Bahçeye sermişler çadırları kurmuşlar. Mutfakları var, hemen mutfak eşyalarını çıkarıyorlar, yemekler falan. Restoran kısmında ayrıca bar, kafe diyeyim restoran. Orada müzik falan da var. Bir kadını dansa falan kaldırdım. Hollandalı dans ettik falan. O zaman sonra öğretmenmişler. İşte öyle bir grup oluşturmuşlar kamyonla. İngiltere'den çıkıyorlar bildiğim kadarıyla. Olabilir. Kız Hollandalıydı ama nereden çıktıklarını hatırlamıyorum. Böyle gruplar vardı. Sultanahmet'te epey takıldım ben o zamanlar da ne Japon zannediyorlar bir şey. Türk olabileceğim kimsenin aklına gelmiyor da Sultanahmet'te Sultanahmet köftecisi vardı, tatlıcı vardı. Orada da herkes asar, afiş yazar minibüsle gidiyoruz. Arabada 2 kişilik yer var, 1 kişilik yer var. Veya sen yazıyorsun Afganistan'a gidiyorum. Yeri olan var mı falan öyle haberleşiyorlardı. Sen girdin mi abi İran üzerinden falan Afganistan, Pakistan? Yok girmedim. Afganistan'a geçmedim. Aslında Japon biri tek geldi İran'da 50 yaşlarında. Afganistan'ı anlata bitiremiyordu yani. Tamam tehlikeli ama şeyini bilirsen bölgelerini tehlikesi ona göre demek yani o kadar anlattığına göre. Ya Barış Manço böyle bana geziye aşılatan böyle ben çok çocuktum ya. Böyle ufacıktım daha ilkokula gitmiyordum. Barış Manço dolaşıyordu sağa sola. Ben böyle
salyalarım aka aka izliyordum Barış Manço'yu ya. Doğru mu dedi. Vallahi bilmiyorum dedim. Bir programı seyrettim dedim. O uzun boynuzlu boyunlu kadınlar var ya. Tayland'da. Halkalı. Ha. İşte oraya dedim gösteriyor. Buradan kuş uçmaz, kervan geçmez diyor. Orası bir park yeri. Girişi de paralı. Evet. Yani geçen birisi öyle bir gösteri yaptı, sunum yaptı. Gene oraya fotoğraflar çekmiş falan. Ya dedim çok affedersiniz ama bir şey söylemek zorundayım dedim. Bunu dedim şey olarak belirtseydiniz dedim. Orası bir şey yani parayla girilen insanat bahçesi. Herkes kafayı çeviriyor. Yani insanı da karşı taraftan bir rencide etmek istemiyor. Çünkü bir emek veriyor, Evet. bir şey veriyor, bir sunum yapıyor. Ama bir de böyle insani bir şey var. Onu da bence vurgulaması lazım. Tabii diye tur düşünüyorum. düzenleniyor ya. Evet, Öyle evet, bir sürü şeyler. Ya ben okudum rehber kitabından, Fransızların Guide de Routard var. Anlatıyor orada ama seni yönlendirmiyor. Gitme demiyor, git de demiyor. Orası diyor böyle böyle bir yer diyor. İşte şeyden, Myanmar'dan kaçan, gelen mültecilerin diyor, köyde yaşıyormuş diyor. İşte onlar ilginç olunca devlet diyor oranın etrafını çitle çevirmiş diyor. Girişi paralı yapmış diyor. Sen oraya geliyorsun, herkes pırıl pırıl giyinmiş. Bütün gün geliyorlar, turist bekliyorlar. Turistler şey gezer gibi geziyorlar, bakıyorlar. Yani bana insancıl gelmedi. O anlatıyor ama sevdiğim yanı sen şöyle yap diye empoze etmiyor sana. Hatta Myanmar'ı bile yani diyor $300 bozdurma zorunluluğu vardı, onu anlatıyordu. Yani o $300 bozdurmuş olduğunuz şeye silah olarak askeriye vardı o zaman. Şey vardı. Onları anlatıyor. Ondan sonrası bana kalmış. Benim kendi doğruma kalmış yani. Ben karar veriyorum. Bana göre doğru değil ama başka birine göre doğru olur. Ona bir şey diyemem yani. Yani şey olarak o yeri ziyaret etmekten sebebim doğal haliyle daha azını görürüm. Evet. Daha doğal bir köye giderim. Köyde onları görmeyebilirim ama önemli değil. Yerel kıyafetlerle başka şeyleri görüyorum. O Chiang Mai'de falan, Pai'de falan bisiklet kiralama vaka köyler böyle falan var. O zamanlar hep dolaştıydım o köyleri. Böyle derenin arkasında çok güzel yerler var. Herkes bu derenin bu tarafında kalıyor. Ben o sıcak su kaynayan bir yer var. Orası hala yumurtaya atıp başlıyorlardı falan içinde kireçli su gibi beyaz bir şey duruyordur oralar herhalde. keşfetmedim orayı ya. Bisikletle gittiydim ben. Ben çok yürüdüm. O Payda dereden sonrası var ya, Evet, oradan böyle yürüdüm. Ne kadar diyeyim? 6-7 kilometre, belki 8 kilometre yürüdüm. Zaten hava kararıyordu. Sonra geri döndüm. Çadırı kamp atacak bir yer lazımdı. Tabii her zamanki gibi tapınak buldum. Tapınakta kalıyorum. Ya tapınaklara harbiden, keşişlere ve tapınaklara ayrı bir saygım var benim ya. Her zaman çadırımı kurabiliyorum. Her zaman misafirperverler. Öyle canım. Burada da Kamboçya'da da bilmem nerede öyle tapınakta uyuyup kalmışım Armin'de şeyde Vart'ta. Gölgeydi, güneş gelmiş tabii. Geldiler beni hafifçe uyandırdılar. İçeri davet ettiler, dediler güneş var. Kapalı yere su getirdiler falan. Girdim içeride, uyudum. Sakin insanlar ya. Kız arkadaşımla Phnom Penh'e gittik abi. 2 gün kalacaktık Laos vizesi almak için. Ya biz hep tapınakta kalıyoruz. Gittik işte tapınakta adamlara sorduk işte tapınakta kalabilir miyiz diye. Hani çadırımızı kurabilir miyiz diye. Adamlar davet etti bizi. 11 gün tapınakta kaldık. Sabah yemeği, akşam yemeği, öğlen yemeğini kaçırıyorduk her zaman da. Onlar 2 kere yemek yiyor işte. Bir sabah 7'de bir de 11.30'da falan yemek yiyorlar. Ondan sonra hiçbir şey yemiyorlar. Bizim için ayrıyetten akşam işte 9'da 10'da yemek hani orada yaşayan normal insanlar var işte keşiş olmayanlar. Onların yemeğinden bize getirtiyorlardı. Hani inanılmaz misafirperverler. Hayırda görürken bir köyde tapınakta davet etmişlerdi benim fotoğraflarımı. Yemeğe davet etmişlerdi. Valla ben şeyi izlediysen Hindistan'da Amerikan'ın PK filmi vardı. Deistliği ben yapan keşfettim o adamı. Çoğu Ya. hep bütün filmlerini O gördüm. filmi çok güzel anlatıyor bu deistlik olayını. Yani O şarap olayını falan. Evet, O Hristiyanların arasına gir. Sen gezdiğin için zaten onları sorguluyorsun Evet, kendini evet. yani. Bir yerde gidiyorsun, günah olan öbür tarafta sevap yani oluyor. diyorsun ki bir tane şey var. Doğru. Var ama niye ona öyle bana böyle? Tabii.
Yani Sorguluyorsun yani. doğru diyorlar değil mi? Doğru bana göre doğru, sana göre doğru. Kesim doğru. Yani burada doğru da dediğin şey, yani Zorba gibi mesela. Zorba kendi toplumundan çıkıp gidiyor. Şimdi ona bir mektup geliyor, işte kız kardeşi birisiyle yakalanmış da namuslu lekelen. Zorba'ya tuhaf geliyor çünkü farklı bir kültür yaşadığı için Sırpların Evet, arasında evet. yaşıyor mesela. Orada da cinsellik olayı alakası yok şeyle. Gülüyor. Ondan sonra bir mektup daha geliyor. Namusumuzu kurtardık, evlendi diye. Yani gezi olayı öyle. Bizim şey de öyle. Yani Türkiye'de gördüğümüz şeyler, doğru dedikleri şeyler, başka bir topluma gidiyorsun. Doğru değil, farklı bir doğru var yani. Zaten bana göre hayat sürekli bir şeyler öğrenme. Kesin doğruyu buldum dediğin zaman zaten yapacak bir şey yok. Yani bir şey kalmıyor. Evet. Yapacak bir şey yok. Kesinlikle Hayat bir şey yok. son noktasına kadar sürekli bir şeyler öğrenme ama keyifle. Acı Evet, çekerek değil bence. Ya, acı da çekersin, o da bir şey olur insana. Tecrübe. Tecrübe olur kesinlikle. Ama bir yerden sonra artık şeyi aşıyorsun yani. Şu doğrudur, bu yanlıştır, bu bilmem nedir. Yani Türkiye'de öyle sohbet ediyorlar kendi aralarında. Sen yanlışsın diyor. Gülüyor birbirlerine. Yani niye göre yanlış, kime göre yanlış yani. Yanlış tabii. Şeyi akılları almıyor herhalde. Ya illa mutlak bir doğruyu bulmak zorundaymış gibi şey yapıyorlar. Ya bu nasıl buluyor? Mutlak doğruyu bulduğun anda zaten neye göre doğruyu buldun? Her zaman bir tane doğru yok ki. Yani kendini kapatman lazım. Yani bütün her şeyi kapatman lazım. Mutlak doğru odur yani. Ondan sonra zaten yaşamın anlamı kalmaz. Tabii ya. Ama son ana kadar yeni şeyler öğreneceksin. Yeni tecrübeler, şeyler. Abi öğrenecek şey bilmiyor ya. Ben hiçbir şey bilmiyorum diyorum. Evet. Tabii şey yok. Ben ne şimdi 2 kere 2 4 etmez diyor. Bitiyorlar. Öyle. Sana kaç lazım? He? Veya Kayserili olup sana kaç lazım diyeceksin. Ay. Ne kadar şey geldi, ben kız kardeşlerimi falan Fransa'ya getirdim, annemi de getirdim, 35 gün annemi gezdirdim, 30-40 gün kız kardeşlerimi gezdirdim. İşte dedim buranın toplumu böyle, Türkiye'de de öyle, hiçbir şeyi kafanıza takmayın dedim. Bak size ayrı bir model var burada. Ya annemle rahmetli gezdirdim. Ya oğlum dedi, keşke dedi kızlarım burada olsaydı dedi, ne kadar rahat. Kadın tabii üzerinde bir şey, 2 kız, baba da vefat etti. Şeyden çekiniyor. Bir de dinciler türedi o zamanlar. Annem yaşama bayağı bir bağlı bir insandı. Yemeği içmeyi seven. Yani Çin lokantasına götürüyorum. Orada da yemek yiyordu. Hatta şey dedi, böyle çok lüks bir yere götürdüm. Kız arkadaşın annesi, kaynanam falan da var. Oğlum dedi, elimle yiyebilir miyim dedi. Anne dedim, isterse ayağınla ye dedim. Burada dedim, kimse sana dedi şey yapmak. Nasıl rahat ediyorsan öyle. Ondan kurbağa eti, kurbağa bacağı bile yedirdim. Oğlum dedi, ilk dedi, Türkiye'de anlatıyor. İlk dedi böyle bir çekindim dedi kurbağa bacağı. Valla şimdi olsa da daha keyifli yerim dedi. Hayat dolu kadındı ama işte o çevre başladı, yavaş yavaş o dincilik yayılmaya başladı. evet evet. İşte kalkmışlar, kimisi geldi, oğlum dedi bir gün, hala Müslümansın değil mi dedi. Şimdi Fransız vatandaşı oldu mu o dinciler şey sokmuşlar kafasına, senin oğlun Hristiyan oldu bilmem ne falan filan. Annemin hiç böyle şeylerle ilgisi yok ama işte çevre çok etkiliyor insan, ne kadar şey olsa. Yaşamak üstürüyor çevre seni ya. Evet, çok konuşuyorlar. Şey dedim, anne dedim, şimdiye kadar kapına kimse birisi gelip de oğlum bize şu kötülüğü yaptı dedi mi dedi. Demedi oğlum dedi. O zaman Müslümanım dedim, başka bir şey yok yani. Bu kadar basit. Bir daha hiç öyle bir şey sormadı. Bana göre öyle yani, hangi dinden olursa, ister Budist ol, ister şey ol. Kimseye kötülüğün dokunmadıysa bitti. İyiliğimiz dokunmuştur. Geçen Vietnam'da tura gidiyoruz. Bir kızcağız tur rehberi dedi ki şeylerden biri, müşterilerden biri, siz dedi işte Budistsiniz dedi, siz Tanrınız kim, neye inanıyorsunuz dedi. Tanrı'ya inanıyor musun veya siz dedi, puta mı tapıyorsunuz dedi. Kız aynen şu cevap verdi, çok basit. Ben Tanrı'ya inanmıyorum, ben iyi insanlara inanıyorum dedi. Bu dedi olay, hep bizim olayımız dedi. Bu kadar bitti dedi. Egonu terbiye edeceksin. Egonu
Yani Avrupa'nın şeyle buranın kültürü arasında, Budizm'le arasındaki anladığım şey, yani biz diyor egomuzu öldürmeye çalışıyoruz diyor. Siz diyor egonuzu o Tibet'te 7 yıl filminde geçiyor diyorlar. Evet, evet. Yani o şey Brad Pitt miydi? Brad Pitt oynuyor, Sürekli evet. kendini göstermeye çalışıyor. Arkadaş da çok sakin. Kız da ona aşık oluyor tabii, çok olduğu görülür. Yani diyor o sürekli egosunu, ben şöyle kayakçıyım, şöyle buz pateni yaparım, böyle sürekli ben şuyum, ben buyum diyor. Kadın da diyor ki biz diyor egomuzu öldürmeye çalışıyoruz diyor. Ama siz diyor tamamen egonuzu. O yani en önemli fark bence o yani. Evet. Avrupa'da Hristiyanlar'da. Ya Katoliklerin sen şey inançlarını görsen öyle bir suçluluk duygusu var ki yaptığın her şey günah Katoliklerle. Yani zevk almak günah. Hani bir şey yemek yerken zevk almayacaksın. Cinsellik yaşarken zevk almayacaksın. Cinsellik yaşama o kadar çok korkuyorlar ki eski Fransızların mesela 13 kardeşli ve o kadınla da tanıştım ben. 13 kardeş hani şeyin taşrası yani Fransa'nın taşrası. Çoğu 7 kardeş, 8 kardeş çünkü şey yasak ya. Doğum kontrolü diyorlar ona. O yasak. Acayip aşırı şey. Ve de sürekli suçluluk duygusu aşılanıyor insanlara. Yani bir şeyden zevk alıyorsun, diyorsun ben günah işledim. Zevk almamam lazım. Cinsellik bile öyle yani. Koyu Katolikler için söylüyorum. İbadet ederken bile koyu Katoliklerin arasına da girdim. Yani sandalyede yapıyorlar ya, diyorlar yok. Diz çökeceksin, dizinin üzerinde ibadet yapacaksın şeklinde. Bir okula benim eski bir kız arkadaşlardan biri öyle 20.000 euro bunlara şey yap, çok zenginim bir ailenin kızıydı. 20.000 euro o dincilere şey yapmış, buranın dindarlarına. Gittim o şeyde yemeklerine katıldım falan, sohbet ettik falan, yani diyeceğim. Kiliselerini de gördüm. Yani insanlar hangi dinde olursa olsun yüz ifadeleri şeyi ele veriyor. O tür insanlar, ekstrem uçta olan insanlar hangi dinde olursa olsun içe kapanık. Evet. Onun bakışlarından anlıyorsun. Yani ürkek bakıyorlar dünyaya. Kendilerine güvenlerini hiç yok. Onun için de bir şey arıyorlar. Bir aile arıyorlar, bir topluluk arıyorlar. Kendilerini yani benim anladığım, kendilerini güvende hissetme şey. Onlar işte seni de kazanmaya çalışıyorlar şey olarak. Çünkü şeyden suçluluk duyuyorlar. Yani sen Hristiyan değilsen biz İsa'nın sözlerini yayamadık, anlatamadık diye öyle bir suçluluk duyuyorlar benim anladığım yani. Ya bunları anladığın zaman kimseye kızmıyor. Niye kızacaksın ki? Evet. Hayırlısı olsun diye geçeceğim. O acı çekiyor zaten. Çoğu içinde tacize uğramışları var, şeyleri var. Bir onların hikayelerini dinlesen hepsi birbirine benziyor. Öyle. Yani öğrendikçe daha hoşgörülü oluyorsun. Hani hoşgörülü ol diyorlar da hoşgörülü olmak senin sağlığın için iyi. İstersen olma yani. Şey değil. Seneler önce yurt dışından geldim böyle. Otostopla geldim. Sınırdan geçtim. İşte anlattım polislerle sohbet, muhabbet. İçeri aldılar. İşte dediler hep yabancıları görüyoruz. Sırt çantalı hiç Türk görmüyoruz. Merak da ediyoruz nasıl geziyorlar, nasıl yapıyorlar. Onlara birer kahve de yaptım ben. Sohbet, muhabbet falan. Ondan sonra Türkiye'ye girdim. Sonra otobüslerle devam ettim. Otobüste gazetemi okuyordum, kitap okuyordum. Adamın biri doktormuş. Edremit Akçay'da. O geldi, merhaba falan dedi. Bir tek siz dedi bir şeyler okuyorsunuz falan filan diye. Akçay'da indim, evine davet etti. Doktormuş işte, gittik bir şeyler yedik, sohbet ettik dedi. Yani sordu, o kadar gezmişsiniz dedi, ne değişti dedi, sizde dedi. Vallahi dedim, insan dedim farklı kültürleri gördükçe ön yargıları azalıyor bence dedim. Daha hoşgörülü yaklaşıyor falan dedim. Ondan sonra o akşam nöbetçiydi, yok dedim siz beni plaja bırakın dedim. Sakin bir plaja, Akçay o zaman da gene yoğundu ama şimdiye göre sakin. Bir plaja bıraktı, bir de kavun verdi bana. Uyku tulumu olduğu için çektim uykumu. Vurdum kafaya, yattım. Gezme o yani değil. Farklı kültürleri gördükçe dayatmıyorsun kimseye bir şey. Evet. Sana da birisi bir şey dayattı mı hay hay, hayırlısı olsun.
senin doğrun. Herkes kendi doğrusunu. Kaç tane doğru var? Her girdiğin toplumda bir sürü doğru var yani. Biri her şeyde dediğim gibi filmde çok güzel anlatmış. Evet, evet. Kesinlikle. Bir giriyor oradaki doğru öyle, oradaki doğru. Ne yapacağını şaşırıyorsun. Yani 3 sene yaşamış bir Fransız yazarın röportajını izledim televizyonda da. Yani 30 senede kalsam diyor Hindistan'ı çözemem diyor. Tamam. Yok öyle. Hindistan Üç öyle sene 6 ay, yaşadım, 7 ay, değil mi? 1 senede çözecek ülke değil. Hani dışarıdan baktığınız zaman diyor müthiş bir karmaşa var ama diyor arkasında bir şey var diyor, bir düzen var, bir şey var diyor. İşte Sefer Taşı bu bakımdan o filmi şeyi güzel anlatıyor yani. O kadar karmaşa. Deli'de ne bileyim bir kavşağa geldik, her şey karıştı. Nasıl satayım, ben bağırıyorum. Deli, deli diye hiç kimse umurunda bile değil, her şey normal. Yani Türkiye'de öyle bağırsan deli diye götürürler adamı yani. Kızım biri iyice ne şaşırdı o kargaşanın içinde. Ay bu deli şöyle bilmem ne diye isyan edip duruyor, ben de bağırıyorum deli. Hindistan ya. Her şey normal. Ne yaparsan yap Evet, normal. Bu Hindistan kadar çok çok farklılık enteresan. var ki, sonsuz farklılık var. Ya ben o kadar ülke gezdim. Bana bir ülke söylese bir önce Hindistan derim. Yani tam Japonya da çok enteresandı falan ama Tabii, tabii. Hindistan bambaşka. Yani Üstü açık üniversite. bu dünyanın değil gibi. Ya oraya giden değişmiş olarak döner diye düşünüyorum. Öyle mi? Kesinlikle, kesinlikle. Hatta İtalyan arkadaşlar 19 yaşındaydı kızları. Sabri dedi Hindistan'dan sonra kızım değişti. Hiçbir şeyden şikayetçi olmuyor. Artık dedi yani öyle. Ya yani sen gezgin adamsın. Orada şeylerini biliyorsun, dikkat edeceksin. Yani ne bileyim suya dikkat edeceksin. Bunlar normal şeyler çünkü. Tabii hastalanırsın ya. Mikrop yaparsın. Ya değil yani bu normal zaten, buna dikkat etmen. Kamboçya'da mı dikkat ediyorsun? Yani birebir önemli yani. Bu tropikal iklim ülkelerde bir Singapur'da çeşme suyu içebilirsin dediler. Onun dışında her yerde dikkat edeceksin. Çünkü geçen bir fotoğraf buldum bir yerden. O kumsalda orada gezginler açıyor. Sergi açıyor. Yani yaptıkları ürünleri veya git elden al, kendin bir iki bir şeyler ilave et, o şekilde de olur. Veya Türk kahvesi yap falan filan. Neyse diyeceğim, o bilmiyormuş, çeşme suyu içmiş. Ve yanılmıyorsam bir hafta mı ne serum takmışlar. Ondan sonra doktor demiş, bundan sonra her yerden su içebilirsin demiş. Yani aşılandın artık demiş. Aşı da öyle bir şey ya. Yani orada onlar aşılı, biz yapamayız. Ona dikkat edeceğim. Yani orada su birikintisinden su içiyor. Yani ama onun içinde ne kadar çok adam üniversitede profesör, Ganj Nehri leş gibi olduğunu kabul ediyor ama kutsal diyor. İnanç, onun için tartışması olmaz. Şimdi üniversitede profesör de olsa inanmış o kutsallığına yani. Dedim, dün gördüm birini, Avrupalı biri, saçları kırmızıya boyamış. Ben niye yapmayayım anasını satayım. Özgürsün, içinden ne geliyorsa onu yapabiliyorsun yani. İster Kendi için abi yoksa? Yok, kına ya. Ha, kına. Normal bildiğimiz kına. Burada değil. Yani Birleşik Arap Emirlikleri'nde de kadın polis baktı, dedim ne diyecek bu bana, böyle maşallah yani diyorum Hindistan'da özgürsün, kimse en fazla güzel olmuşlar, yakışmışlar, bilmem ne der, öyle der yani. Bizdeki gibi niye, niçin, neden, bilmem ne yok. Çünkü sen öylesin, bitti. Yani ben ne diyorum, hangi din sen diyorum, sabrici diyorum, tamam diyor. O ne diyor, sabrici din diyorum. Yani Beatles'lar falan çoğu oralardan ilham almış. Abi tabii yaşıyorlar. Yani müzik bence yaşamın içinde orada. kesinlikle o çok ruhani bir ülke. Yani Evet. pik noktası abi bu işin Hindistan şu Asya pik noktası bence en üst noktası. Ya Pushkar'dan neydi o? 12 kilometre şehir var ya. Udaipur mu? Jaipur mu? Yok, Jaipur değil de. Udaipur. Hemen 12 kilometre Jodhpur. Pushkar'a. 12 kilometre. Aklıma gelir biraz. Önemli değil. O anlatacağım şey değil. Otobüse bindim, böyle eski otobüsler falan. Adamlar bindi sarıklı Rajasthan'ın. Kadınları rengarenk tapınaktan gelmişler. Abi oturdu kadınlar. Bir dua, şarkı mı diyeyim, dua mı diyeyim, okuma. Ağlayacağım anasını satayım,
Bu kadar güzellik O kadar olmaz. içten okuyor. Ya o kadar içten okuyorlar. Erkeklere bakıyorum gururlu. Her şey olarak. Ulan sırf bunun için bile gelir Hindistan'a. Evet. Ya demek istedim bu müzik kültürlerinde var. Yani Beatles'lar falan ne bir yerde gelip kalıyorlarmış. Buradan esinleniyorlar. Evet, evet. Çok zengin müzik kültürü de çok. Yani binlerce yıllık kültür. Adam gidiyor bir hafta kalıyor Hindistan çalıyor. Hindistan böyle Pis, her taraf şudur, pis budur. bilmem ne.